Şimdi izleyeceğiniz bu görüntüler sizce normal mi? And when they cut to the President of the United States. Bu kişi dünyanın en güçlü devletlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Şaka gibi ama gerçek. Profilin bu bölümünde Joe Biden'ın hayatını ve kim olduğunu anlatacağız. Joe Biden 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde dünyaya geldi. Ailesi İrlanda kökenli Katolik bir aileydi. 1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındılar. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı. 1972 yılında yani henüz 31 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na seçilen Biden en genç senatörlerden biri oldu ancak hayali bunun çok ötesindeydi. Tıpkı Kennedy gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin en genç başkanlarından olmak. Bu hayali gerçekleşmedi ve Biden 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı. Genç yaşında beklediği kapılarsa çok ileride kendisine açıldı. 2008 yılında yapılan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak ön seçimlerde başarısız oldu ve adaylıktan çekildi. Dönemin Demokrat Parti Başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterildi ve 2009 yılının Ocak ayında yemin ederek görevine başladı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın görevi devraldığı Ocak 2017'ye kadar başkan yardımcısı olan Biden, Trump döneminde Beyaz Saray'dan uzak kaldı. 2021 seçimleri gelip çattığında ise yayınladığı 3,5 dakikalık bir videoyla başkanlık adaylığını duyurdu ve rekorlar kırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı oldu. Kırdığı rekorlardan biri yaşıydı. Kasım ayında 78 yaşına basan Biden, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde seçilen en yaşlı başkan. Kırdığı bir diğer rekorsa aldığı oy sayısı. 74,5 milyonla ülke tarihinde görülmüş en yüksek oy. Biden'ın aldığı bu oy büyük bir kesim tarafından şaibeyle anıldı. Pandemi sebebiyle 2021 seçimlerinde postayla oy kullanma uygulaması yapıldı. Cumhuriyetçi aday ve mevcut başkan Trump, Biden'ın seçime hile karıştırdığını iddia etti ancak siyasi gerilimi tırmandıran bu iddialar ispatlanamadı. Biden'ın siyasi hayatı bir yana, kişisel hayatı da çok fazla gündem oldu. Sebebi ise genç yaşta yaşadığı trajediler. Bu trajedilerden biri Biden'ın ilk kez senatör olarak seçildiği 1972 yılında yaşandı. İlk eşi Nelia Hunter ve 3 çocuğu Noel alışverişine giderken trafik kazası geçirdi. Henüz 29 yaşında olan Biden'ın eşi ve 1 yaşındaki kızı bu kazada yaşamını yitirdi. 2 oğluysa ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Biden daha yeminini dahi etmeden yaşanan bu trajik olay sonrası genç senatör istifa etmeyi düşündü. Ancak arkadaşları onu vazgeçirdi ve Biden çocuklarının kaldığı hastanede yeminini etti. Biden'ın kayıpları bununla bitmedi. 2015 yılında başkan yardımcılığı yaptığı sırada bu kez büyük oğlu Beau Biden'ı beyin kanserinden kaybetti. Biden'ın kişisel hayatında yaşadığı bu trajediler elbette son derece acıklı ancak öte yandan Biden profili ismi çok kez Türkiye düşmanlığıyla anılmış birisi. Biden'ın Türkiye düşmanlığı çok eskilere dayanmakta. Henüz senatör olarak görev yürüttüğü 3 Ekim 1999'da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Biden için Yunan lobisi militanı demişti. O dönemde Biden ekonomik darlık içinde olan Türkiye'yi hedef almış ve Kıbrıs sorununu çözmezseniz yardımı unutun demişti. Daha açık ifadeyle yardım istiyorsanız Kıbrıs'taki haklarınızdan vazgeçin demişti. Bu süreçten sonra Biden hem bulunduğu görevde hem de özel sohbetlerinde Türkiye aleyhine pek çok açıklamada bulundu ve bu açıklamalardan dolayı 2 kez resmi şekilde özür diledi. İlk özür 2014 yılında Türkiye'nin Suriye'de El-Kaide'ye finans desteği sağladığı iddiasından sonra geldi. İkincisi ise 15 Temmuz'da FETÖ'ye yönelik sessiz destek ardından geldi. Biden'la ilgili tartışılan bir diğer konu da akıl sağlığı. Giderek daha fazla sayıda Amerikan vatandaşı Başkan Biden'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyor.
Politico Morning Consult'un düzenlediği yeni bir ankette katılımcılara Joe Biden'ın akıl sağlığının iyi olduğuna inanıp inanmadıkları soruldu. 13 ila 15 Kasım tarihleri arasında yapılan oylamaya katılan seçmenlerin yaklaşık %48'i başkanın akıl sağlığının iyi olduğunu düşünmediğini belirtti. Aynı anketteki katılımcıların %50'si de başkanın genel sağlığının iyi olduğuna katılmadı. Bu anketin yapıldığı süreçte Joe Biden, İskoçya'daki 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda uyumakla meşguldü. Bir yanda trajik bir hayat, bir yanda trajikomik sahneler. Biden'ın hayatını böyle özetlemek mümkün. Demokrat Partili kaynaklar Joe Biden'ın istese de 2024'te aday olamayacağını söylüyor. Peki 2024'e kadar başkanlık görevini sürdürebilecek mi? Onu da zaman gösterecek. Mit meiner Entourage fliege ich weg und sag bon voyage. Santorini, Lamborghini, ich sag bon voyage. Yalla, bye bye, tschüss tschüss, bon voyage. Peki 2024'e kadar başkanlık görevini sürdürebilecek mi? Onu da zaman gösterecek. Mit meiner Entourage fliege ich weg und sag bon voyage. Santorini,